Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için şöyle yapımı çok kolay bir üçgen şal çalışması hazırladım. Bunu yaparken ben orta kalınlıkta batik bir ip kullandım. Ayrıca 100 gram da 210 metre uzunluğuna sahip. Buraya kadar yani 1 metre olana kadar ördüm. Şu kısımda 1 metre olana kadar ördüm ve bir yumak ip kullandım. Tahminen 2,5-3 yumak yeterli gelecektir. Tabii örmek istediğiniz büyüklüğe bağlı. Boyun şalı yapmak isterseniz daha az ip kullanırsınız. Omuz şalı yapmak isterseniz de yine 2,5-3 yumak kullanmanız gerekir. Tabii ki bu uzunlukta olan ipler için söylüyorum. Şimdi dilerseniz sizler yün iplerle de çalışabilirsiniz. Daha ince tığlar kullanarak ben 5 milimetre tığ kullanarak ördüm. Bu şekilde kalın iplerle çalışırsanız delikli bir yapıya sahip olduğu için yine mevsimlik şalınızı kullanabilirsiniz. Hemen 1-2 günde tamamlayabilirsiniz. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına başlayalım. Başlarken şöyle tığıma bir başlangıç ilmeği attım. Hemen 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şimdi bir ip aldım. İlk zincirin içine batıyorum. Şöyle tam ortasına batacağım. Buradan bir ip aldım ve buraya ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Aynı yere tekrar ikili trabzan yapacağım. Şöyle. Şimdi bir zincir. Şimdi tığıma bir kez ip aldım. Üçlü trabzan yapacağım. Hemen şöyle ilkinden tek olarak ikisini birlikte yani 3 kere de çıkarak ikili trabzan yaptım aslında. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim ve döndüm. Hemen ilk trabzanın şu ilk ilmeğin içine batıyorum. Buraya bir ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. Şimdi sırada gelen trabzanın üzerine bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Şimdi buradaki 3 zincir boşluğuna bir ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Hemen aynı yere bir ikili trabzan daha yaptım. Burası ortadaki arttırma noktamız. Tekrar 2, 3 tane zincir çektim. Şimdi ilk trabzanın üzerine bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Şimdi burada 5 tane zincirle dönmüştük. Şöyle köşede bakın burada bir zincirimiz var. Şöyle burada küçülüyor zincirimiz. Hemen onu atlıyorum. Dördüncü zincirin içine yani şu alttan saydığımız zaman dördüncü zincirin içine bir ikili trabzan yaptım. Burada unutmayalım. Çünkü hem burada hem ortada hem de başlangıçta ve sonda her zaman arttırma yaparak ilerliyoruz. Bir zincir çektim. Aynı yere tekrar batıyorum. Bu defa 3 seferde çıkarak. Bakın ilkinden tek, ikisini birlikte. Çünkü dönüşlerde 5 tane zincirimiz var. Hem de bu kenarlarda kasma yapmaması için trabzanımızı biraz uzun yapıyoruz. Şimdi tekrar 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim ve döndüm. Yine ilk trabzanın üzerine, ilk ilmeğin içine bir ikili trabzan yaptım. Bakın burada yine bir V boşluğu oldu. Şimdi bir zincir, modelimiz 2 sıranın tekrarından oluşuyor. Bu birinci sıramız. Şimdi burada yine yuvalar oluşturacağız. Hemen İlk trabzanın bakın alt sıradaki ilk trabzanın üzerine batıyorum. Bir ikili trabzan. Burada bir V boşluğu bir tane de kutucuğumuz oldu. 1, 2, 3, 4 zincir bir ip aldım. Şimdi burayı atlıyorum. İlk trabzanın üzerine battım. Bir ikili trabzan yaptım. Tekrar bir zincir. Şimdi ortada da yine arttırma yerlerini hazırlayacağız. Böyle bir kutucuk oluştu. Tekrar 3 zincir ve
aynı yere bir ikili trabzan daha yaptım. Yani bir V boşluğu yapmış olduk. Tekrar bir zincir. Hemen ilk trabzanın üzerine bir ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen yine buraya atlıyorum. İlk trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Tekrar bir zincir. Şimdi burada yine şuradan bir zinciri atlıyorum. 1, 2, 3, şu dördüncüsü. Dördüncünün üzerine battım. Bir, pardon. Şimdi dördüncünün üzerine battım. Bir ikili trabzan yaptım. Tekrar bir zincir çektim. Arttırma yapıyoruz. Ve ilkinden tek, ikisini birlikte buraya üçlü trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Her zaman dönüşlerimiz 5 tane zincirle oluyor. Hemen ilk trabzanın üzerine battım. Bir ikili trabzan yaptım. Şimdi tekrar arttırmaya başlayacağız. Şu ilk sıranın tekrarını 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bakın burada bir boşluğumuz var. Hemen ilk trabzanın üzerine bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Bakın burada yeni bir modelimiz daha oldu. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Şimdi boşluğa 4 zincir boşluğuna bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Şimdi hemen şu ilk gelen trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Şimdi yine burada bir tane arttırma yapacağız. Yine 3 tane zincirimi çektim. Bakın burada köşeden önce hemen trabzanın üzerine bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3. Şimdi köşenin içine bir ikili trabzan. Gördüğünüz gibi bir tane daha oluştu. Ve 1, 2, 3 zincir. Hemen köşenin içine yine bir ikili trabzan yaptım. Burada yine bir V boşluğumuz oldu. 2, 3. Hemen köşeden sonra ilk trabzanın üzerine bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3. Yine sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. 1, 2, 3. Şimdi 4 zincir boşluğuna bir sık iğne. 1, 2, 3. Tekrar ilk trabzanın üzerine bir ikili trabzan. 1, 2, 3. Tekrar burada trabzanın üzerine bir sık iğne ve 3 zincir. Şimdi burada bir tane atlıyorum. Hemen bir ikili trabzan yaptım. Öncelikle modelimizi tamamladım. Bir zincir. Şimdi bitirirken aynı yere tekrar battım. İlkinden tek, ikisini birlikte. Evet, şimdi ilk sıramızı bitirmiş olduk ve ikinci sırayla devam edeceğiz. Yani iki sıranın tekrarından oluşuyor. Şimdi yine birlikte örelim. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen ilk trabzan üzerine bir ikili trabzan yaptım. Şimdi benimle birlikte 3-4 sıra ördüğünüz zaman mantığını anlayacaksınız. Hemen bir zincir bu sırada arttırma yapıyoruz. Şimdi bu ilk sırada da aslında sonda yine arttırma yapıyoruz. Bakın bir tane kutucuğumuz var. İkinci sırada 2 tane olacak. Tekrar bir zincir çektim. Burada bir trabzanım var. Üzerine bir ikili trabzan yaptım. Çünkü burada artık 4 zincir boşluklarını oluşturuyoruz. O zaman burada 2 tane boşluğumuzun olması gerekiyor. 4 zincir çektim. Hemen atlıyorum ve trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Tekrar 1, 2, 3, 4. Yine trabzanın üzerine bir ikili trabzan. 1, 2, 3, 4. Trabzanın üzerine bakın köşeye geldim. Yani ortadaki arttırma noktamız. Tekrar bir zincir çektim. Burada da şimdi bir kutucuk oluşacak. Ve buraya bir ikili trabzan yaptım. 3 zincir. Aynı yere bir ikili trabzan. Tekrar bir zincir. Yine ilk trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Bakın burada arttırmalarımızı şöyle yapmış olduk. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen ilk trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Tekrar 4 zincir. Yine trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Yine 4 zincir ve buraya atlıyorum. Şimdi bu sonda da yine 2 tane kutucuğumuz olacak.
Çünkü ikinci sırada bu modelimizi yaparken yine yuvalar oluşturmuş oluyoruz. Bir zincir. Şimdi burada bir tane zincirimizi atlıyorum dördüncüsünün içine. Burada bir tane sıkıştığı için çok fazla görünmüyor ama 1, 2, 3 burası dördüncü. Şimdi önce bir ikili trabzan, daha sonra bir zincir. Aynı yere batıyorum. İlkinden tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte bir üçlü trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Döndüm. Hemen arttırmamızı yapalım. İlk trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Şimdi burada 2 tane kutucuğumuz olduğu zaman hemen modelimizi yapıyoruz. 3 zincir. İlk trabzanın üzerine bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Şimdi sırada gelen trabzanın üzerine yine şöyle bir ikili trabzan. Bir tane daha kelebeğimiz oldu burada. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Boşluğa bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3 ve trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Gördüğünüz gibi bu sırada da burada bir tane de şu ortada artırma yapıyoruz. 3, hemen bir sık iğne. Tekrar bir ikili trabzan. Şimdi bu sırayı da tamamlayalım. Artık daha net görebileceksiniz. Hemen ilk trabzanın üzerine bir ikili trabzan yaptım. Şimdi köşeden önce bir tane ikili trabzanımız var. 1, 2, 3. İlk trabzanın üzerine yine bir sık iğne yaptım. Bakın 1, 2, 3. Şimdi köşenin içinde bir ikili trabzan. Tekrar 3 zincir. Köşenin içine tekrar bir ikili trabzan. Ve boşluğumuzu tamamladık. Şimdi ilk trabzanın üzerine yine 3 zincirle bir sık iğne yaptım. Hemen sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Boşluklara artık 3 tane zincir, bir sık iğne, 3 tane zincir, bir ikili trabzan. Aynı şekilde sona kadar devam ediyoruz. Hemen bir zincir ve sonda yine bir tane şöyle üçlü trabzan yapıyorum. İlkinden tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Yeni sıraya başlarken 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Hemen döndüm. Şöyle modelimize bakalım. Gördüğünüz gibi kurulumunu tamamlamış oldu. Hemen burada göstermek istiyorum. Şöyle terse çevirip. Bakın burada 5 tane zincirimi çektim. Hemen ilk trabzan üzerine bir ikili trabzan, bir zincir, tekrar bir ikili trabzan. Çünkü bunları kapatmamız gerekiyor. Bir ikili trabzan, tekrar 4 zincir, bir ikili trabzan, 4 zincir, bir ikili trabzan şeklinde köşenin olduğu yere kadar geliyoruz. Şimdi burada 4 zincir şu kısımda bir tane ikili trabzanı yaptıktan sonra tekrar bir zincir artırma yapıyoruz. Buraya bir V boşluğu yapacağız. Bir ikili trabzan, 3 zincir, bir ikili trabzan. Daha sonra bir zincir ve buradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan ve yine buradan sonra 4 zincirlerle yuvalar oluşturup sona geldiğimiz zaman burada da bir ikili trabzan yaptıktan sonra bir zincir, bir ikili trabzan, bir zincir, bir tane de üçlü trabzan yapıyoruz. Şaşırırsanız alt sıraya bakabilirsiniz. Çünkü artık burada 2, 4, 6 sıra ördük. Yani en azından şu iki sırada tekrar ederek devam ettik. Alt sıralara baktığınız zaman rahatlıkla yapabilirsiniz. Şalımızın anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.